Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir elbise çalışacağız. Belinay elbise. Elbisemin modelini Instagram'da Tarz Bebek sayfasında gördüm. Kendisi çekebileceğimi söyledi elbisenin modelini. Bu model zaten kanalımda vardı. Benim de hırka ve yelek yapmıştım. Boncuk takmıştım. Bu elbisede de fıstıklı şekilde çalıştım. Tarz Bebek de bu şekilde bedenine model uygulamış. Elbisenin kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel örgüleri var. Arkadaşımın sayfasını ziyaret edip örgülerinden faydalanabilirsiniz. Elbisemin örülüşü Alize Cotton Gold iple ördüm. Ben dışarı çıkamadığım için evde vardı ipim ve önümüzde yaz olduğu için koton iple örmek istedim. Alize Cotton Gold ve renk numarası 382, 100 gram, 330 metre. Örgüme 2 tane kullandım. İkinci yumaktan bu kadar ip kaldı. 1,5 yumaktan biraz fazla gidiyor. Çünkü bedenindeki modelde serpme yapraklar modelinde bu fıstıklar olduğu için ipin fazlası biraz buna gitti. Elbisemi 3,5 numara şişle ördüm. Kolları için bir de yardımcı şiş lazım bize. Ve fıstıklarımızı yapmak için bir tığ lazım. Benim tığım 2 numara. 1,75 milim bir tığla yaptım fıstıklarımı. Yakasını biraz büyük başladım. Çok ilmek attım. 98 ilmekle başladım. Ve 98 ilmekle başlayınca çok olan kısmı bu kol ayrımına verip yakayı biraz daha böyle açık yapmak istedim. Tam böyle yazlık bir elbise veya kışında giydirildiğinde bebeğin boynunu sıkmasın veya kız çocuğunun diye biraz fazla başlayıp daha sonra bu oya ile birazcık topladım. 3 tane düğme ekledim arkasına giydirmesi rahat olsun diye. Bitişinde de bu kol ağızlarına yakasındaki oyadan uyguladım. Aynı zamanda etek ucuna da bu oyadan uyguladım. Tığla yaptım. Tamamını tarif edeceğim. Ayrıca bu modelimin serpme yapraklar modelimin fıstıklı halini kısa bir video çektim. 2 model kurup tüm model sıralarını tarif ettim. Fıstıkların yapımını da tarif ettim. Elbiseye başlamadan önce o videomda modeli bilmeyenler izleyebilir. Daha kolay yapacaksınız izlediğinizde. Bir de ölçülerini vereyim elbisemin. Elbisemin bu kol altından uzunluğu ölçelim birlikte. Kol altından uzunluğu elbisemin 27 santim. Tüm boyu 42 santim. Omuz yüksekliğinden itibaren etek kısmına kadar 42 santim uzunluğu var. Ve genişliği de bu kol altından diğer bedene 29 santimde genişliği var. 2-3 yaşa göre dedim ama siz öreceğiniz kişinin, bebeğin, kız çocuğun büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Benim ipim çok kalın değil. 3,5 numarayla çalışmıştım. Ama diğer bu ipimden kalın iplerle Nako Elite Baby ile çalışırsanız daha büyük elbiseler olacaktır. Himalaya ile ördüğünüzde benim ölçümde çıkar. Nako Lüks Minnoş'la ördüğünüzde daha küçük elbiseler olur bu ilmekle. Ve herkesin eli farklı olacağı için tam bu santimlerde örgüyü tutturmak biraz zor. El ve örgü farkı olacak biraz da tabii ki. Elbisemin bilgilerini anlattığıma göre şimdi hep birlikte örmeye geçelim. Model uyguladığım kısımlarda zemini koyu renk
kullandım. Model anlatışım daha belirgin olsun diye. Elbisemin rengi çok tatlı. Zaman zaman o ekrandaki ışık farklılıklardan dolayı renk ayrı değil. Bu şekilde başlayacağız. Kolay gelsin hepinize. Elbisemize başlıyoruz. Şişimizde 98 ilmeğimiz var. Bu 98 ilmeği 3 diş haroşa ördüm ben. Ve son tamamlamadan önce ters yüzde 7 ilmek bıraktım. Bu 7 ilmek bizim bandımız olacak. Şimdi ilk ilmek yerini açacağız. 7 ilmek kalınca bir ilmek daha örüyorum ve 6 ilmek kaldı şişimde. 2 ilmeği birden keserek ördüm. Devamındaki 4 ilmeği bir işlem yapmıyorum. İkisini örüyorum. Bu kalan son 2 kenar için ilmeğimi örmeden takıyorum. Her videomda söylüyorum. Bu kenarlarında, örgümün kenarlarında yaptığım bu son ilmek işi için 2 tane videom var. Ters haroşa örenler için, düz haroşa örenler için izleyebilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi ikisini birden aldım. Bir tane şişimde ilmek. Devamında eksilen ilmeğin yerine bir tane doluyorum. İpimi ön yüze alıyorum ve 3. ilmeği ondan sonra örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. 4 ilmek oldu. İlik yeri için bir tane doluyorum şişime. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 2, 4, 7 tane ilmek var şişimde. Ve şimdi elbisemizin yakasında değişik bir iş var. Onu yapacağız. Bunun için şişime bir tane doluyorum. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeği birden keserek örüyorum. Ters ördüm. Yine tekrar doladım. 2 ilmeğimi aldım ve ördüm. Yine doluyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bu işlemi düz haroşa ören arkadaşlarım dolayıp bu 2 ilmeği düz örerek devam edebilirler. Aynı şekilde oluşur. Benimki ters olduğu için ters örüyorum. Doladım, tekrar 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar doluyorum ve 2 ilmek. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. İpim açık renk. Önümüz yaz olduğu için koton ip. Örüyorum hepsini. Doladım, tekrar ikisini birlikte aldım ve 7 ilmek kalana kadar bu işlemi devam edeceğim. Sıra sonuna yaklaştım ve 2, 4, 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmek bandım. Başlarken dolama ile başladığımız için bitirirken 2 ilmeği birden kesle bitirdik ve bu 7 ilmeğimi de ters örüyorum. Son ilmeklerimi taktım. Örgünün ters yüzü ve tüm ilmeklerimi yine ters öreceğim. Bu sırayı da ördükten sonra elbisemizde ayrımlara geçeceğiz. 2, 4, 6, 8 modelde iç kısımdan banttan hariç bir ilmek ördüm ve bu ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Bu doladığım ilmekleri delik olacak şekilde örüyorum. İlmeklerimi örüp ayrım için sayıları belirleyip devam edeceğim. Ters örüyoruz ters yüzden de. Ayrımlarımı hesapladım. Ayraçlarımı taktım. Elbisemizin arkasında düğmeleri. Şimdi belinay elbisemizde 98 ilmek var yakamızda. Ayrımları da arkası 16 ilmek, kolu 17 ilmek, ön 24 ilmek,
tekrar ikinci kol 17 ilmek, arkası tekrar 16 ilmek, 8 ilmek artma yerleri var. Toplamda 98 ilmeğimiz var. Buna göre şimdi ayarlayacağız sıralarımızı. Bu sıramızı da haroşa sıra öreceğiz. Daha sonra kol kısmını haroşa örmeyeceğiz, düz öreceğiz. 2 sıra daha haroşa öreceğiz. Ters yüzden ve düz yüzden 2 sıramız var. Devam edip arka sıralardaki 16 ilmeğimi ters örüyorum. İşaretime gelene kadar. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğimizi ördük. İşaretimi çıkarıyorum. Şişime bir tane gizli ilmek atıyorum. Devamında 2 ilmek ters örüp tekrar bir tane gizli ilmek atıyorum. Diğer işaretimi de çıkaracağım ve devam edip kolun ilmeklerini örüyorum. Kol ilmeklerim biraz fazla, çünkü yaka derinliği vermek için fazla olan ilmeklerimi kola kaydırdım. Yakası kapalı bir elbise olmayacak, o yüzden ve buna bağlı olarak da roba sıralarımız az olacak. İşaretime gelene kadar kolun ilmeklerinde ters örüyorum ve geldim, işaretimi alıyorum. Yeniden bir tane daha gizli artma ekledim. 2 ilmek ters örüyorum. Diğer işaretimi çıkarıyorum. Daha sonra tekrar yerleştiririm kaybolmaması için. Artma yerlerimizin kaybolmaması için bir tane daha gizli artma ekledim ve ön ilmeklerindeyiz. İşaretime gelene kadar hepsini ters öreceğim, pembe işaretime gelene kadar. Hafif bir elbise olsun istiyorum. O yüzden 3,5'la yapıyorum. Eğer eliniz sıkıysa 4'le yapabilirsiniz. Bir uyarı daha yapayım. Benim ölçülerim küçük değil. Minicik minicik örgü sevmiyorum. Birazcık dökümlü seviyorum. O yüzden ölçülerim biraz büyük. Ve işaretime geldim. Kolun ilk işaretini alıyorum. Bir tane gizli artma attım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir tane daha gizli artma attım. İşaretimi çıkarıyorum ve kolun ilmeklerini örüyorum. Üç buçuk numara şişim bir faydası daha oldu. Hızlı örmüyorum en azından. 3 numaradaki gibi çok istiyorum tarifte yavaş yavaş örmeyi ama unutup hızlanıyorum. Ve geldim işaretime. Çıkardım işaretimi. Gizli artmama attım. 2 ilmeğimi ördüm. Bu işaretimi de çıkardım. Ve bir tane daha gizli artma attım. Kalan 16 ilmeğimi örüyorum.
2 4 8 ilmek var. 2 4 7 ilmek. 7 ilmek bant ayarlamayı unutmuyoruz. Haraşo ördüğümüz için şimdilik belli değil ama ilik yerleri için 7 ilmek ve bu işimiz için belirledik. 7'şer ilmek bandımız var. Ters yüzden de hepsini ters örüp devam edeceğim tarife. Ayrımlarımızı yaptık. Bir diş haraşo ördük. Bu sıradan sonra ön ve arkadaki ilmeklerimi haraşo örmeye devam edeceğim. Ama kol ilmeklerimi düz öreceğim. Ve kol ilmekleri biraz çoğaldığı zaman model uygulayacağız. Model için küçük bir parça çekip daha önce yayınlarım. Artmalar kendini belli edecektir. Ve geldim ilk artmamın olduğu yere, kolla arkanın buradaki ilk artmamıza işaretime bir tane gizli ilmek daha atıyorum. 2 ilmek ters örüyorum ve tekrar bir tane daha gizli ilmek atıyorum. Diğer işaretime kadar, diğer artma yerine kadar ilmeklerimizi kol bölümünde düz örüyoruz. Hepsini düz örüyorum. İşaretime kadar. Ve geldim işaretime, pembe işaretimin olduğu yerde bir tane daha gizli artma atıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar bir tane daha artma atıp ön kısmındaki ilmekleri ters örüyorum. Ve bu kısımda da aynı işlemi yapacağız. Ön ve arka haraşo örgü, kol örgüsü düz örgü hanımlar. Buraya kadar daha çekeyim. Ve son bir ilmek, geldim artma yerimize, bir tane daha gizli artma attım, 2 ilmek ördüm, bir tane daha gizli artma atıp ilmeklerimi düz örüyorum. Bu artma yerindeki 2 ilmeğimiz de ters olacak. Sadece kolun ilmekleri 17 ilmek artarak devam edecek. 17, 19, 21 gibi düz olarak öreceğiz. İsterseniz sayabilirsiniz. Zaten bir süre sonra artma yerlerimiz kendini belli edecektir. Veya ayracı tam bu kısma takabilirsiniz. Ve son ilmeğim, geldim yine artma yerime. Bir tane gizli artma attım. 2 ilmek ters ördüm. Bir tane daha attım. Ve kalan ilmeklerimi arka bölümündeki hepsini ters örüyorum. Düz haraşo örüyorsanız sizinki düzdür. Modelimizi yine etkilemez. Düz veya ters örmemiz. Benimle aynı ilmekle başlayıp aynı sıraları yapıp düz haraşoda örebilirsiniz. Biraz ilerleyip tarife devam edeceğim. Örgümde ters öreceğim ve düz öreceğim yerler kendini belli etti. Arka kısmı ters örüyoruz. Kolları düz örgü örüyoruz. Ön kısmı ters haraşo örüyoruz. Ve diğer kolu yine düz ve arkanın diğer parçasını da ters örüyoruz. Buradaki ilik yerimiz bu süslerimizle aynı yere denk geldi ama arasında 3 ilmek olduğu için belli. Ve 2, 4, 5 sıra olmuş. 5 sıradan sonra
bu ters yüzden gelirken tekrar bir ilik yeri ekleyeceğim ben. İkinci ilik yerimi açacağım. Bu 4 diş haroşa ördük. 12 diş olana kadar örmeye devam edeceğim. Bu şekilde bir işlem yok. 12 diş olduktan sonra model uygulayacağız. 12 dişe kadar örüyorum. Robamızda ördüm ben biraz. Bu kısımlarda tarif olmadığı için çekmedim. Kolumuzda sayalım. Bu artma yerlerimizden hariç 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ilmeğimiz var. 39 ilmek olunca model uygulayacağız. Bu süslerimizden sonraki haroşa sıralarda 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. sırayı yaparken model uyguluyoruz. Modelimiz serpme yapraklar. Modelimizi uygulayacağız ama bu kısımlara boncuk eklemeyeceğim. Fıstık yapacağız. Bu modelin tüm sıralarıyla tarifi serpme yapraklar ismiyle kanalımda var. Eğer hiç örmediyseniz bu hırkamdan veya bunun yeleğinden modeli bilmiyorsanız ilk önce videoyu izleyin. Tüm sıraları kısa 2-3 modelden tarif ettim. Ayrıca çekmedim. Sadece boncuk yerine fıstık ekleyeceğiz. Bu sırada iki kolumuza da 3'er tane fıstık modeli ekleyeceğim. Elbisemin ipi yumuşacık. Yazında giyilebilsin diye koton iplerden tercih ettim. Böyle yumuşacık bir örgü. Bir de burada arka kısımda 7 tane bandımız var demiştim. Aslında band hepsi haroşa ördüğüm için 7 taneyi ben 7 ilmeği düğme ve ilik yerlerini hesaplamanız için söyledim. Hepsi aynı örülüşü. Bir de haroşayı düz örenler eğer farklı olursa 7 ilmek belli olsun diye. İki kola da modeli uygulayacağız. Ve arka kısmın ilmekleri bitti. Şimdi bir tane gizli ilmek atıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir tane daha gizli ilmek atıyorum. Kol kısmındayım. Bu gizli ilmekten sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Ve buradaki bu 5 ilmeğimize model kuracağız. Yapraklarımızın ilk sırasını. Bunun için 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sağ kes yapıyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. Ve diğer 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Birinci yaprağımızın ilk sırası kurulumu bu şekilde. İki modelin arasında 11 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tekrar sayalım. Bir dola, sola kes, 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek oldu. Tekrar bir tane daha yaprak modeli uygulayacağım. Ve bir tane doladım, sağ kes yaptım, 2 ilmeği sağ kes yaptım, bir tane doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım, 2 ilmeği sola kes yaptım. Devam edip yine 11 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Burada 5 ilmeğim kaldı. Bir tane de fazladan artmalarımın yapması için başlangıçtaki kadar ilmeğim kaldı. Yine 2 ilmeği
değiştiriyorum. Sağ kes yapıyorum. Bir tane doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım, 2 ilmeği sola kes yaptım. Son kalan bir ilmeğimi düz ördüm ve bir tane gizli ilmek attım. Kolumuzda 41 ilmeğimiz oldu. Ön kısmın gizli ilmeğini de atıyorum ve diğer kola kadar tüm ilmeklerimi öreceğim. Bu kolda model kurulumunu tarif edeceğim. Diğer kolun ilmeklerine geldim. Artma yerlerindeki 2 ilmeğimi ördüm ve tekrar bir tane gizli artma ekledim. Bir düz ilmek örüyorum ve devamındaki 5 ilmeğe model kuruyoruz. 2 ilmeğin yönünü değiştirip sağ kes yaptım, bir tane doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım ve 2 ilmeği sola kes yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tekrar kontrol edelim. 2 4 6 8 10 11 tane ilmek. Yine devamındaki 5 ilmeğe model kuracağız. Yine değiştiriyorum, yönünü düzeltiyorum. Sağ kes yaptım, bir tane doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım, 2 ilmeği sola kes yaptım. İkinci modelimiz. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve yine ilmeğimde şişimde 6 ilmek var. Bir tanesi fazla. Bu 5 ilmek yaprak ilmeğimiz. Düzeltiyorum. Sağ kes yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar dolayıp 2 ilmeği sağ kes yaptım. Ve bu bir ilmeğimi ördüm. Gizli artmamı attım. Ve devam edip diğer arka kısmın ilmeklerini örüyorum. Ters yüzde aynı şekilde örelim. Buradaki tüm ilmekler düz, artmalarımız açık olacak şekilde. İkinci sırasını diğer kolun ilk bölümünde modelin yine göstereceğim. Modelin ikinci sırasındayım. 2 tane artma yerindeki ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli ilmek attım. Bir düz ilmek ördüm. Bu kalan bir ilmekle yaprağımın bu yaprağındaki ilmeği yönünü değiştirip sağ kes yapıyorum. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Bir tane doluyorum ve yine bir ilmek örüyorum. Yine doluyorum. Bir ilmek daha örüp yaprağımın 5. ilmeği ile bu 11 ilmekten bir tane kesiyorum. Devam edip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek örüyorum. 9 ilmekten sonra yine bu kalan bir ilmekle yaprağımın ilmeğini düzeltip sağ kes yapıyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Bir doluyorum. Düz ilmek ördüm. Tekrar doladım. Bir ilmek daha ördüm. Diğer ilmeği sola kes yaptım. Modelimiz bu şekilde örülecek. 4 tane delik olana kadar öreceğiz. Bu boncuğun olduğu sırada fıstık yapacağız. Devam edip sıralarımızı örüyoruz. Yeleğimde yaprak modelinin sıralarını tamamladım. 1 2 3 4 tane deliğimiz olunca yaprak modelimiz tamamlanmış oluyor. Arkadaki ilmeklerimi ördüm. Kol bölümündeyim. Yine gizli artmalarımı attım bu kısımda ve yapraklarımın ilmeğini örüyorum. Hepsini düz örüp bu ortadaki tek ilmeğimize geliyorum.
çekeyim. Bize bir tığ lazım. Tığla fıstık yapacağız şimdi. Tığımı aldım. Bu ilmeğime bir tane doladım tığımla. Bir zincir çektim. Ve bir tane daha çekeyim. 2 zincir çektim. Başına doluyorum. İlmek halen şişte. 1 2. Tığda 2 ilmek var. Tekrar doladım. Aynı ilmeğe 1 2 3 tane. Tekrar başına doluyorum. Doladım tekrar. Kaçtı az önceki? Yine bir trabzan daha yaptım. 3 tane. Bir tane daha yapacağım. 4 oldu. Tığda 5 tane ilmek var. Hepsini birlikte topluyorum, çekiyorum. Bir zincir çekip sıkılıyorum. Şişimizin azizliğine uğradık. Tekrar şişimi yerleştirdim. Görüntüyü kapatmasın diye çekince ve düzelttik. Birinci fıstığımız. Devam ediyorum. Tomurcuk, fıstık, bunun bir sürü ismi var. Tomurcuk diyelim biz. Birinci tomurcuğumuzu yaptık. Ve ikinci modele geldik. Bir tane daha göstereceğim. İlmekleri örüp yaprak modelimizin ortasındaki ilmeğe geliyoruz. Tığ alıyoruz. Takıyorum bir tane. 1 2 zincir çekiyorum. Doluyorum tığımın başına. 1 2 1 2 4 kez dolduruyorum. Zincirle birlikte 5 tane. Hepsini birden toplayıp bir zincir çekip sıkılayıp şişime alıyorum ilmeğimi. Fıstıklarımızı bu şekilde yapıyoruz. Ve bu sıradaki ilmeklerimizi biraz düzelterek sıkı örüyoruz. Diğer yapraklarıma da fıstık yaparak devam edeceğim. Bir tane burada var. 3 tane de diğer kolda var. Robamızda, elbisemizin robasında öreceğimiz bu beraber öreceğimiz yuvarlak kısmı tamamladık. Bundan sonra ayrı ayrı parçalarla devam edeceğiz. İlk önce ön kısmını öreceğim. Ön kısmını şişime alacağım. Diğer ilmeklerimi şişimden çıkaracağım. Bu kısımda bir sıra ördükten sonra ikinci sırada artmalar yapacağız. Ön kısmı serpme yapraklar modeli uygulayarak öreceğiz. Daha sonra arka kısmını bu 7'şer ilmeklerimi üst üste getirip kapatacağım. Başka ilik yerimiz olmayacak. Elbise olduğu için üst üste gelecek şekilde ayarlayıp arka kısmını öreceğiz. Daha sonra kollarımızda bir iş var. Kolları öreceğiz ve elbisemizi tamamlayacağız. Koldan ön kısma geçerken son kez haroşa sıram ve tekrar bir artma atıyorum. Gizli artmamı ekledim ve diğer yöne kadar, bu kısma kadar öreceğim. Ve diğer ilmeklerimi şişten çıkarıp devam edeceğiz. Hazırlayıp tarife devam ediyorum. Bu sırayı ve ters yüzdeki sırayı dönüp öreceğiz. Bu sırayı buraya kadar öreceğim. Daha sonra kol kısmını örmeden dönüş yapacağız. İlmeklerimi bir tane büyük iğne yardımıyla şişimden alıyorum. Kol ilmeğini ve arkasının ilmeğini alacağım. Şişimde sadece ön kısmın ilmekleri kalacak. Bu şekilde ipe
alıyoruz ilmeklerimizi. Aparat takmayacağım. Şişle gürültü yaptığı için, bir de ilmekler çok olduğu için. Daha sonra sırayla ilmeklerimizi takıp öreceğiz. Bu kısım bittikten sonra bu kol ve arkası, diğer arka ve diğer kolu da ipime takacağım. Sadece ön kısmın ilmekleri kalacak şişimde. İlmeklerimi çıkardım, taktım. İpe böyle kalacak biz ön kısmı örene kadar. İpimiz ön kısmın sol yönünde, devam edip iç kısımdan öreceğiz. Burada kenar için bir ilmek artma yapacağım. Hemen bu ilmeğin altındaki ilmeği alıp takıyorum. İpimi çevirip bu artma yaptığım ilmeği de örüp diğer ilmeklerimin hepsini yine haroşa örgüyle örerek devam ediyorum. Ön kısımda, bu kol kısmında bir süre, bir 5-6 sıra daha bu gizli artmalarımızı ekleyeceğiz. Bu yöne geldiğimde yine buradaki artmayı tarif edeceğim. Ön kısımda ilmeklerin sonuna doğru geldim. Burada da hepsini örüyoruz. Bu gizli artmayı da örüyorum. Son 2 ilmeğimi ters örüp bir tane yine buradan ilmek alıp şişme takıyorum. Bu kısımda ipimizi kenardan dolayıp ilmeğimizi aldık. 2 ilmek daha ters ördüm. Şişimde 3 ilmeğim var. Yine bir tane gizli artma ekliyorum. Daha sonra bir ilmek örüyorum. 5 tane oldu. Bir ilmek daha örüp 2, 4, 6 ilmeğim var şişimde. Hemen altından bir tane bu takıp artma örüyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek daha örünce hemen o ilmeğimin altından da artma takıyorum. 5 ilmekten sonra başladım işleme. 6 ilmekten. 6. ilmekte artırdım. Bir tane ör. 2. ilmeği ör ve buradan artma alıyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Bir ilmek daha örüp hemen artma alıyoruz. Bir ilmek ör, bir daha ve sıra boyunca bu şekilde artmalar alacağım. Bu işlem bittiği zaman kaç tane ilmeğimiz olduğunu sayacağım ve düz yüze geldiğimiz zaman model kuracağız. Ters yüzlerin hepsini ters öreceğiz. Düz yüze geleceğiz ve model kuracağız. Artmalarımızı tamamladık. Şişimde 95 ilmeğim var. 95 ilmeğe şimdi serpme yapraklar modeli kuracağız. Modeli kuracağım ama bu kısımdaki gizli artmalarımızı devam edeceğiz. 3 kez daha 3 ilmek bu yönde, 3 ilmek bu yönde, 6 ilmek daha artıracağız. Modelimizde kol kısmına kurduk. Kanalımda tarifi de var. 3 tane ilmek ördüm ters, bir tane gizli artma attım ve bir tane ilmek ördüm. Bir tane daha ördüm. 2, 4, 6 ilmek var şişimde. Ve bu 6 ilmekten sonra 5 ilmeğe model kuracağım. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sağ kes yapıyorum, doluyorum, bir ilmek örüyorum, tekrar dolayıp sola kes yapıyorum. Devam edip yaprağımın ilk sırasından sonra
Modelim 5 ilmek ve 11 ilmeğin katlarından oluşuyor. 11 tane düz ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 düz ilmek ördük. Daha sonraki 5 ilmeğe yine yaprağın ilk sırasını kuruyoruz. Sağ kes yaptım, düzelttim, doladım, bir ilmek ördüm, tekrar doladım, sola kes yaptım. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek daha ördüm. Ve sonraki 2 ilmeği yönünü değiştirip sağ kes yapıyorum. Bir doluyorum, bir örüyorum. Tekrar dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine yaprağın ilk sırası. Sağ kes yaptık. Doladık, bir ördük, tekrar doladık, sola kes yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yeniden 2 ilmeğimizin yönünü değiştirdik. Sağ kes yaptık, doladık, bir ilmek ördük, tekrar doladık, sola kes yaptık. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve 2 ilmeği sağ kes, bir ilmek ör, tekrar dola, sola kes. Şişimde 5 ilmek var. Bir tane de atacağım. 6 ilmek. İki taraftaki ilmeklerimiz eşit. 1, 2 ilmek örüyorum. 3 ilmek kalınca gizli artmamı atıyorum. Ve bu ilmeklerimi örüp ters yüzden devam edeceğim. Modelimin diğer sıralarını koldaki gibi 4 delik olana kadar bu şekilde örüyoruz. Bu kısımdan kesip ortalardan artırıp devam ediyoruz. Modeli tamamlayıp fıstık sırasında tarife devam edeceğim. Elbisemizin ilk modelini yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaprak modeli kurdum. Ve 95 ilmeğimle kurmuştum yaprağımı. Bu kısımlardan koltuk için artma yaptığım yerlerden artan ilmeklerimle beraber 101 ilmeğimiz var. 95 ile model kurduk. Diğer artmalarla 101 ilmekle devam edeceğiz. Bu sırada kolda yaptığım gibi yine fıstıklarımı yapacağım. Daha sonraki sırada bu 5'er ilmeklere İkinci sıra modelimi kurarak devam edeceğim. Modelimin tüm sıralarını çekersem videom çok uzar. Bu yüzden kanalımda Serpme Yapraklar isimli videomu izleyin arkadaşlar. Gece olduğu için rengimiz farklı çıksa da tomurcuklarımı yaptım ben. Tekrar bu sırada model kuruyorum. Bir de bu iki yandaki 3'er ilmek ters örgümüzü artık düz öreceğiz. Bu sıradan itibaren birinci modelimiz bittikten sonra arka kısmı ördüğümüz zaman burası bizim dikiş yerimiz. Buradan birleştireceğiz arkayı ve önü. Onun için bundan sonra buradaki 3 ilmeğimizi ters örmüyoruz. Artma da eklemiyoruz. İki yönde de düz örüp ters yüzde de ters örerek devam ediyoruz. Modelimi kuruyorum. 5 ilmek zaten yerleri belli. Sağ kes yaptım, düzelttim. Bir doladım, bir ördüm. Tekrar doladım ve 2 ilmeği sola kes yaptım. Diğer sıralarda da aynen dolamamızı yapıp buralardan kesip ortadan artırıyoruz.
Elbisemin beden kısmında, etek kısmında yeterli uzunluğa geldi. 9 tane serpme yapraklar modeli uyguladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane modelimiz olunca yeterli uzunluğa geldi elbisemiz. Şimdi 2 diş haroşa öreceğim. Daha sonra bu yakadaki işten bu etek kısmında da yapacağım ve ilmeklerimizi kapatacağız. 9 tane modelden sonra bu tarafa tekrar göstereyim. 9 model olduktan sonra 4 diş haroşa yapıyoruz. 2 diş haroşadan sonra yakadaki işten etek kısmına da uyguluyoruz. İki diş haroşa yaptık. Şimdi bu sırada bir tane ters ilmek örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birden alıyorum. Yakada yaptığım işin aynısını bu etek kısmında da yapacağım. Sıra boyunca bir dola, 2 ilmek birden al. Tekrar doluyorum ve 2 ilmek birden alıyorum. Devamında 2 diş haroşa yapıp ilmeklerimi kapatacağım. Sıralarımı tamamladım. Bu işten sonra bir diş haroşa ördüm. Bir de ben örgüyü düz yüzde keserken bu sırada oluşuyor ikinci diş haroşa ve devam edip normal şekilde tüm ilmeklerimi kesiyorum. İsterseniz şişle de kesebilirsiniz. Ben tığla kesim yapıyorum. Bir ilmek ters örüp bu şekilde kesiyorum. İlmeklerimizi kapattıktan sonra elbisemizin arkasında model kurup devam edip arka parçasını da öreceğiz. Tarife oradan devam edeceğim. Örgümün ilmeklerini şişime takıp hazırladım ben. Arka kısmı örmek için ipimizi bu ön kısımda ipimizi dönüp döndüğümüz yerden bağlayacağız. Ön kısmında tekrar dönmüştük. Kolumuzdaki bir diş haroşa sıra eksik ve bu sol taraftaki örgümde ilik yerleri olan örgümde 35 ilmek var. Diğer arkada 34 ilmek var. İpimi bu yönden bağlayıp buradaki eksik sırayı tamamlayacağım önce. Daha sonra arka kısmına birleştirip devam edip öreceğiz. İpimi ön kısmın dönüş yaptığım hemen bu ilmeğine bağlıyorum. Haroşa olduğu için zor bağlanacak. Geçici bir düğüm atıyorum. Daha sonra temizlemek için. Ve kolumuzun ilmeklerini örerek başlıyoruz. Bir tane de gizli artma atarak başlayacağım. Bir tane gizli artma attım kol için ve kalan tüm ilmeklerimi ters örüyorum diğer öne kadar. Daha sonra yine bu ilmeklerimizi aparata veya ipe takabiliriz. Bu kısımda arkanın parçasında 7 ilmekte bir işimiz var. Buraya kadar ilmeklerimi ters örüp devam edeceğim. Bu artma yerindeki 2 tane gizli artmamızı yine atacağım. Ve ilmeklerimi örerek geldim.
İpimizi buradan bağladık. Koldaki eksik sıramızı ördük. Buradaki eksik ilmeğimizi atıp ördük. Şimdi bu 7 ilmeği öreceğim. 7 ilmekten ilik yerlerimiz için söylemiştim. Ve 7 ilmeği keseceğim bu kısımda. 7 ilmeği kesmemin sebebi, diğer taraftaki bu örgümüzü üst üste getirip birleştireceğiz ve ilik yerlerimiz için burası birleşmesi gerekiyor. 7 tane ilmeği kesiyorum. Bu son 2 ilmeği birden aldım. Benim kenar ilmek işim 2 ilmekten oluştuğu için ikisini kesmiş oldum. 5 ilmek daha keseceğim. 1 2 3 4 ve 5. İpimizi burada bırakacağız. Örgümüze bu yüzden ipimizi bağlayıp iç kısımdan devam edeceğiz. Sıramız bozulmaması için. Bunun için şişlerimi hazırlayıp devam ediyorum. İlmeklerimi misinalı şişme aldım. Bu kısımda dikmek için birazcık ip bırakıp keseceğim. Bu ilmeklerin kabarmaması için bu şekilde yaptım. İç kısımda kalacak ve hiç sorun çıkarmayacak bize. Böylece bu kısmımı birleştirmiş olacağız. İpimi bu taraftan bağlıyorum. Bağladım ipimi ve ilmeklerimi örmeye başlıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Örgünün ters yüzündeyiz. Arka kısmın parçalarını birleştiriyoruz. Devam ediyorum. Düz yüzde artmalarımızı yapacağız. Artmadan sonraki sırada da modelimizi kuracağız. Son ilmek işini ikisini birden aldım ve diğer şişimdeki ilmeklere geçtim. Örgümüzü birleştirdik. İlmeklerimi tamamlayıp düz yüzde tarife devam edeceğim. Bu kol ilmeklerinde aparatımı alacağım. Örgümüzü, iki parçamızı tek şişe aldık. Düz yüzdeyiz. Artmalarımızı yapacağız. Şişime bir tane ilmek attım. Ve bu ilmeği ters ördüm. Bu kısımda 3 tane ters ilmeğimiz olacak. Örgümüzde ilmeklerimizi, parçalarımızı birleştirdik. Bu kısımdaki bu geçici olarak kapattığım ilmekleri örgü bittikten sonra açıp ilmekleri iğne ile gizli tutturacağım bu kısma. Şimdilik bu şekilde bekleyecek. İlmeklerimizde artma yapacağız bu sıramızda. Modelden önceki sıramız. Bunun için bir tane daha bu
ön yüzde bu kısımdan ilmek alıp artma yapmıştık. Aynen burada da bir tane ilmek takacağım. Bir önceki sıradan takayım. Hemen altından bir tane daha ilmek aldım. Taktım ve üçünü de ters örüyorum. Üç ilmekten sonra bir ilmek daha gizli artma attım ve bir ilmek ördüm. Bir ilmek daha örüyorum. Hemen altından, bu ilmeğin altından taktım ve ördüm. Bir ilmek daha ördüm. Diğer ilmeği düz örüyorum. Hemen yanındaki ilmeğin altından ilmek alıp takıyorum. Bir ör, ikinci ilmekten hemen altından ilmek artması. 95 ilmeğimiz olacak bu sırada. 95 ilmek artma yapacağız ve düz yüzde model kuracağız. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyorum. Bir ör, ikinci ilmeğin örünce hemen altından artma alıyorum. İlmeklerimi tamamlayıp ters yüzden örüp model kurulumu için tarife devam edeceğim. Elbisemizde arka bölümdeyiz. Bu sırada model kuracağız. 95 ilmeğimiz var. İlmeklerimizi çoğalttık. Ters yüzden ördük ve bu sırada 95 ilmekle modelimizi uygulayacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği de ters örüyorum. Ve 3 ilmekten sonra bir tane gizli ilmek attım. Şişimde 3 tane ilmek, bir tane gizli ilmek var. Devamında 1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düz ördükten sonra bu 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Sağ kes yapıyorum. Bir tane doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar doluyorum. Ve 2 ilmeği sola kes yapıyorum. 5 ilmeğe yaprağımızın ilk sırasını kurduk. Modellerimizin arasında 11 düz ilmeğimiz var. Model 5 ilmek ve 11 ilmeğin katlarından oluşuyor. Devam edip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek düz ördüm. 11 ilmek düzden sonra bu 5 ilmeğe yine yaprak modelinin ilk sırasını kuruyoruz. 2 ilmeğin yönünü değiştirip sağ kes yaptım. Bir doladım. Bir ilmek ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeği sola kes yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ilmek ördüm. 5 ilmeğe yine yönlerini değiştirip yaprak modeli yapacağız. Yönlerini düzelttim, değiştirdim, düz ördüm, bir doladım, bir düz ilmek daha ördüm. Bu öncekini düz ördüm derken sağa kestim, bir doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım, 2 ilmeği sağ sola kes yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ilmek düz. Yine 2 ilmeği düzeltiyorum.
sağ kes yapıyorum, tekrar doluyorum, bir düz ilmek örüyorum, tekrar doluyorum, 2 ilmeği sola kes yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek düz ördüm. Yine 11 ilmek düzden sonra 2 ilmeği düzelttim, sağ kes yaptım, tekrar doladım, bir düz ilmek ördüm, tekrar doladım, 2 ilmeği sola kes yaptım. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ilmekten sonra 2 ilmeğin yönünü düzeltiyorum, sağ kes yapıyorum, tekrar doluyorum, bir ilmek örüyorum, tekrar dolayıp sola kes yapıyorum. Model kurmamız bitti. 1 2 ilmek düz örüyorum, devamında şişimde 3 ilmeğim kaldı. Bir tane daha gizli artma atıyorum, 2 ilmeğimi ters örüp son ilmeğimi örmeden takıyorum. Modelimizin ilk kurulum sırası. Modelimin bu tomurcuk yapmayla beraber kısa bir tarifini kanalımda paylaşacağım. İlk sıramız bu şekilde. Ters yüzden devam edip 101 ilmek olana kadar buradaki gizli artmalarımızı atmaya devam ediyoruz. Elbisemde model kurduktan sonra serpme yapraklar modellerini tamamladım. Arka kısımda da önde olduğu gibi 9 tane serpme yapraklar modeli ördüm. Şimdi bu 2 diş haroşa ve ortasındaki işi ve tekrar bir tane yapıp son sırada ilmeklerimi kapatacağım. Aynen ön kısımda olduğu gibi arka kısımda da bu şekilde örüp ilmeklerimizi kapatıyoruz. Daha sonra kol kısmına geçerek bu 2 tane kolumuzun ilmeklerini takıp bu kısımdan devam edeceğiz. 9 modelden sonra bu sıraları yapıp örgümüzü kapatıyoruz. Elbisemizde arka kısmı tamamlamıştık. İlmeklerimi kapattım. Aynen öndeki gibi bu sıralarımı ördükten sonra ön tarafta tarif ettiğim için bu tarafta çekim yapmadım. Şimdi kolumuza başlayacağız. Kolları öreceğiz. Kolumun ilmeklerini şişime taktım ben ve ters yüzde ipimi bağlayacağım. Kolumuzda 51 ilmeğimiz var. Hemen bu robadaki artma yerindeki 2 ilmeğin yanına ipimi bağlıyorum. Düz yüzde örmüştük en son sıramızı ve ters yüzden başlayıp öreceğim. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Düz yüzde gizli artmalar ekleyeceğiz ilmeklerimize ve devam edeceğiz. Düz yüze gelip bu kısma tarife devam edeceğim. Örgümde düz yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. 1 2 ilmek daha ördüm. 3 tane ilmeğim var şişimde. 3 ilmekten sonra gizli artma ekleyeceğim. Bir gizli artma ekledim. Bir ilmek ters ördüm. Bir gizli artma, bir ilmek. 51 ilmeğimizin tamamını bu şekilde kol kısmında artma yapacağız ve fırfırlı bir kol bandı öreceğiz. Bir tane gizli artma ekliyoruz. Bir tane örgüden ilmek örüyoruz.
tekrar gizli artma ve örgüden ilmek. Sıra boyunca bu şekilde devam edelim. İlmeklerimi attım. Bu yüzde bir örgüden ilmek, bir gizli artma ve hepsini şimdi ters örüyorum ilmeklerimi. Bu ilk sırayı ördükten sonra ilk sıramız hariç 5 diş haroşa olana kadar öreceğiz kolda. 5 diş haroşa olduktan sonra düz yüzde kesme yapacağız. Haroşayı düz örgüyle örenler, düz ilmekle ören arkadaşlar da bu sıra hariç 5 diş haroşa ördükten sonra kesim yapacak. Kol kısmında da sıralarımı tamamladım. Bu bedende ördüğümüz kısımla birlikte 2, 4, 6 diş haroşa var örgümde ve ilmeklerimi tığla kapatacağım. Bir tane ters örüyorum ve düz kesiyorum ilmeğimi, kapatıyorum. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını kapatacağım. Diğer kolda aynı şekilde örüleceği için çekim yapmayacağım. İki kolumuzun ilmekleri ve örülüşü aynı. Diğer kolu da bu şekilde örüyoruz. Daha sonra bu tığ işini yapmak isterseniz kol ağzına bu tığ işini de tarif edeceğim ve dikişlerimize geçeceğiz. Elbisemizde kol kısmındaki örgülerimizi, sıralarımızı tamamladık. İlmeklerimizi kestik. Diğer kolu da aynı şekilde aynı ilmeklerle ördüm. İkisi aynısı olduğu için çekim bir tanesini yaptım. İki kolu da aynı şekilde örüyoruz. İpi ters yüzden bağlayıp devam edip ikinci sırada bu artmalarımızı atıp sıralarımızı tamamlıyoruz. Şimdi bu yaka kısmındaki tığ işini tarif edeceğim. Çok kolay ama örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için bir iki tane tarif edeceğim. Dikişlerimiz kaldı sadece. İpimi bağladım. Biraz kısa bağlayalım. Bu uç kısma ipimi bağladım. Ve tutturuyorum. Tutturduğum güzel olmadı. Yeniden buraya tutturdum. Tutturduktan sonra tığıma bir tane doluyorum. Bir iki tane ilmek atlayıp ve trabzan dolduruyorum. 5 tane. İkişer seferde çekip 5 trabzan dolduruyorum. Bir, iki, üç, 4, 5 tane olunca yine 2 tane ilmek atlayıp üçüncüye tutturuyorum. Tekrar bir iki tane atlayıp üçüncüye yeniden trabzanlarımı dolduruyorum. Oyamız da bu şekilde. Üç, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir iki tane atlayıp üçüncüye tutturdum. Bu şekilde oya yapacağız bitişine. Eğer yapmak istemezseniz sadece bu şekilde de kalabilir. Bir de bu kısımdaki elbiseyi birleştirmeden ilmeklerimi diktim. Kapattım. İç tarafta ilmekleri birebir birbirine dikiyorsunuz. Çekmedim, çok uzun olacağı için bu şekilde düğmelerimizi tamamladım. Dikişlerimizi tamamlayıp oyalarımızı yapıyoruz. Elbisemin dikişine geçiyoruz. Dikişe ilk önce bu kol kısmına ördüğümüz fırfırlı bandımızla beden kısmında artma yapmıştık. Bir model boyunca 101 ilmek olana kadar buraya işaretimi taktım. 2, 4, 6 tane haroşa var. Bu kısma ilk önce kolun bu ilmeklerini tutturacağım. Daha sonra yan bedenleri dikeceğim.
haroşalardan bu şekilde tutturarak önce burayı dikeceğim. Az önce tarif ettiğim oyayı da ben tüm bedeni birleştirdikten sonra yapacağım. Beden ve kolun oyalarını. Ve son dikişimiz. Hiç belli olmayacak şekilde dikiyoruz. Aldım ipimi içeri. Ve gizleyip kopartacağım. Diğer yöndeyiz. Ve burada da işaretimin olduğu yerden iğnemi takıyorum. Aynı şekilde bu kısmı da dikeceğim. Tekrar takalım iğnemizi. Diğer kolu da bu şekilde diktikten sonra bedende yanları birleştireceğiz. Tekrar ipimi içe alıyorum ve bu kısımda düğüm atıp gizleyeceğim. Elbisemizi ters çevirip bu alt kısmında ipini bırakmıştım. Bu kısımdan içten dikiş yaparak yan dikişlerini de dikeceğim. İğnemi taktım yine. Bu haroşa kısımları birleştireceğim önce düz yüzden. Az bir sıra zaten 4-5 sıra. Bu sıraları birleştiriyorum bu şekilde. Ve tamam, bu sıramızı birleştirdikten sonra iğnemi iç yüze alıyorum. Bu şekilde buraya bir işaret takacağız. Başka bir iğne ile tutturacağım. İğnemi bu kısma tutturdum. Ve birbirine denk getirerek içten dikiş yapacağım. İlmeklerimin fazlası var. Kenarda modele gelmeyecektir. Bu şekilde iç kısımdan kısa aralıklarla dikerek ilerleyeceğim. Diğer yan ve kolu da aynı şekilde dikeceğim. Daha sonra tarif ettiğim gibi etek ve kol kısmına tığ işi oyasını ekleyip elbisemizi tamamlayacağız. Dikişimi de göstereyim. İç kısımda bu şekilde bir dikiş yapacağız. Elbisemin
Oyalarını tamamladım. Yaka kısmına önce oyalamıştım. Kol kısmına da aynı şekilde aynı oyadan yapıp tamamladım. Kol kısmında 2 ilmek atladım yaparken, 2 ilmek atlayıp üçüncüye tutturup tekrar üçüncüye dolgu yaptım. Etek kısmında ise biraz daha böyle genişlik vermesi için etek kısmında farklı yaptım. Bir ilmek atladım. İkinci ilmeğime dolgularımı yaptım. 2 3 4 ve 5 dolgu. 5 dolgu yaptıktan sonra 1 2 ilmek atlayıp tutturdum. Ama yaparken 1 ilmek atlayıp dolgumu yaptım. Tekrar dolduruyorum. Ve 5 1 2 tane atlayıp üçüncüye tutturuyorum. Bir tane atlayıp tekrar dolgumu yapıyorum. Etek kısmında da dolgularımı bu şekilde yaptım. Sıra boyunca bu şekilde oyaladım elbisemin etek kısmını da. Bu sırayla birlikte tarifimizin sonuna geldik. Elbisemizi tamamladık. Model kısmını bitirdik. Elbisemin modellerini koyarken diğer ilmekli yerlerinde, tarif isteyen yerlerinde zemini koyu renk kullandım. Daha kolay tarif edebilmek için. Tam rengi çıkmadı ipimin. Ve tamamladık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.